22 Eylül 1979. Gece yarısı. Dünyanın en ıssız noktalarından birinde, Hint Okyanusu'nun dondurucu suları üzerinde kimsenin görmediği bir ışık patladı. Bu sıradan bir parlama değildi. Yörüngedeki bir uydu tarihin en korkutucu bilimsel imzasını yakalamıştı. Çift flash. Bilim dünyasında bu sinyal tek bir anlama gelir: nükleer bir patlama. Ancak o gece orada olması gereken radyoaktif kalıntılardan, mantar bulutundan veya bu patlamayı üstlenen bir devletten hiçbir iz yoktu. Saniyeler süren bir ışık nasıl oldu da 50 yıldır çözülemeyen bir sessizliğe dönüştü? Bugün komplo teorilerini bir kenara bırakıyoruz. Vela olayının bilimsel gerçeklerine, Soğuk Savaş'ın tozlu arşivlerine ve tarihin en büyük gri alanına bakıyoruz. O gece Hint Okyanusu üzerinde patlayan o ışık sadece bilimsel bir merak konusu değildi. Küresel bir felaketin fitili olabilirdi. Çünkü 1979 yılı insanlık tarihinin en gergin dönemlerinden biriydi. Soğuk Savaş artık sadece diplomatik bir satranç değil, her an patlamaya hazır bir barut fıçısıydı. ABD ve Sovyetler Birliği dünyayı defalarca yok edebilecek nükleer cephaneliklerini dengelerken bir yandan da 1963 kısmi nükleer deneme yasağı antlaşmasına sadık kalmak zorundaydı. Bu antlaşma netti: atmosferde, su altında veya uzayda nükleer test yapmak kesinlikle yasaktı. İnsanlık kendi yarattığı bu devasa güçle yaşamayı öğrenmeye çalışıyordu. Ancak güven, Soğuk Savaş sözlüğünde yeri olmayan bir kelimeydi. Washington ve Moskova arasındaki o ince çizgide, kimsenin bakmadığı bir yerde birilerinin gizlice kuralları çiğnediği şüphesi her zaman masadaydı. İşte bu şüphe Amerika'yı yeryüzünden çok daha yukarılara, gökyüzünün karanlığına bakmaya itti. Dünyayı denetlemek için insan gözünün yetmediği o ıssız noktalarda makineler devreye girmeliydi. İspanyolca nöbetçi anlamına gelen Vela sıradan bir keşif uydusu değildi. 1963 yılında hayata geçirilen bu gizli program, Amerika'nın uzaydaki nükleer dedektifleriydi. Tasarımları basit ama görevleri hayatiydi. Yasaklanmış nükleer testleri henüz kimsenin ruhu bile duymadan tespit etmek. Vela uyduları dünyanın çevresinde çiftler halinde dönerdi. Ancak diğer uydulardan farklı olarak yeryüzüne çok uzak, yaklaşık 110 bin kilometre yükseklikteki yörüngelerde süzülüyorlardı. Bu muazzam uzaklık onlara tüm gezegeni tek bir bakışta görebilme imkanı tanıyordu. Gökyüzünün bu ıssız köşesinde 10 yıl boyunca sessizce nöbet tuttular. Bu uydular sadece birer kamera değil, fizik kanunlarını dijital verilere döken son derece hassas ölçüm cihazlarıydı. 22 Eylül 1979 gecesi Vela filosunun yaşlı üyelerinden biri olan Vela 6911, Hint Okyanusu üzerinde anormal bir parlama yakaladığında sistem 10. yılını çoktan doldurmuştu. Ancak uydunun üzerindeki o özel sensörler yorgun gözlerinden kaçmayacak kadar tanıdık ve bir o kadar da dehşet verici bir imza kaydetmişti. Bu imza nükleer fiziğin en amansız parmak iziydi. Bilim dünyasında bu amansız imza tek bir isimle anılır: çift flash. Vela uydularının üzerindeki o özel sensörler, yani bankmeterler, sadece ışığı görmez. Işığın her bir milisaniyesindeki yoğunluk değişimini bir matematiksel koda dönüştürür. Çünkü nükleer bir bomba patladığında doğadaki hiçbir şeye benzemeyen bir koreografi sergiler. Patlama anında ilk saliselerde devasa bir enerji açığa çıkar ve sensörler ilk büyük ışık zirvesini kaydeder. Ancak hemen ardından patlamanın yarattığı şok dalgası çevredeki havayı o kadar büyük bir hızla ısıtır ki atmosfer bir anlığına opaklaşır. Yani ışığı geçirmeyen bir perdeye dönüşür. İşte o an ışık aniden azalır ve uydunun verisinde kısa bir sessizlik oluşur. Fakat bu sessizlik sadece bir başlangıçtır. Şok dalgası genişleyip enerjisini kaybettiğinde arkasındaki asıl cehennem, yani ateş topunun gerçek gücü ikinci ve çok daha uzun süren bir parlama olarak açığa çıkar.
çift flash, nükleer fiziğin mutlak parmak izidir. Ne bir fırtına, ne bir yıldırım, ne de bir meteor bu saniyelik ritmi taklit edebilir. Vela 6911 için veri netti. Sessizliğin ortasında bir nükleer silah ateşlenmişti. Ama bu ölümcül çığlığın nereden geldiğini anlamak için uydunun bakışlarını dünyanın en karanlık köşelerinden birine çevirmek gerekiyordu. O karanlık köşe, haritaların bile unutmaya meyilli olduğu bir yerdi. Hint Okyanusu'nun güneyi, koordinatlar tam olarak 47 derece güney ve 40 derece doğuyu gösteriyordu. Burası Afrika ile Antarktika arasındaki o devasa, boş ve dondurucu su kütlesinin tam ortasıydı. Prince Edward Adaları ve Bowen Adası arasındaki bu bölge, gemicilik rotalarının çok uzağında dünyanın adeta kör noktası olarak biliniyordu. Patlamanın seçildiği bu konum tesadüf olamazdı. Ne bir sivil yerleşim, ne bir gözlem evi, ne de tesadüfen oradan geçecek bir gemi vardı. Sadece buz gibi fırtınalar ve uçsuz bucaksız dalgalar. Eğer birileri gizli bir nükleer test yapacaksa, dünyada yakalanma ihtimalinin en düşük olduğu yer tam olarak burasıydı. Katilin cinayet mahalli olarak seçtiği bu ıssızlık aslında kusursuz bir suçun provası gibiydi. Ancak bu mutlak ıssızlık bir şeyi hesaba katmamıştı. Gökyüzünde sessizce süzülen belanın mekanik gözlerini. Sinyal uydudan yeryüzüne ulaştığında okyanusun ortasındaki bu sessizlik Washington'ın koridorlarında yerini büyük bir kaosa bırakacaktı. O kaosun merkezi Beyaz Saray'dı. 22 Eylül sabahı Başkan Jimmy Carter'ın masasına bırakılan rapor sadece bir uydu verisi değil, siyasi bir saatli bombaydı. 1980 seçimlerine hazırlanan ve kampanyasını nükleer silahsızlanma üzerine kuran Carter için bu haber bir kabustu. Eğer birileri nükleer yasakları derdiyse ABD buna sessiz kalamazdı. Ancak suçlunun kim olduğu verinin kendisinden çok daha tehlikeli bir krize işaret ediyordu. Hemen Vela olayı kod adıyla en üst düzeyde gizli bir kriz masası kuruldu. Hava kuvvetlerine ait VC-135B tipi özel radyasyon avcısı uçaklar patlamanın olduğu tahmin edilen bölgeye acilen havalandı. Görevleri atmosferde nükleer bir patlamanın imzası olan radyoaktif kalıntıları bulmaktı. Ancak okyanusun hırçın doğası ve uçakların bölgeye geç ulaşması somut bir kanıt bulunmasını zorlaştırıyordu. Beyaz Saray bir yandan askeri kanıtları ararken diğer yandan bu olayı kamuoyundan nasıl gizleyeceğini veya nasıl açıklayacağını tartışıyordu. Çünkü veriler nükleer bir testi işaret etse de bölgede devreye gezen tek bir gemi bile yoktu. Peki hayalet bir patlama nasıl gerçekleştirilebilirdi? Sorular arttıkça oklar dünyada nükleer hırsları olan ama bunu gizli tutan iki stratejik ortağa çevrilmeye başladı. Beyaz Saray'ın elindeki veriler nükleer bir patlamayı haykırıyordu ama hiçbir devlet bu testi üstlenmiyordu. İşte o an istihbarat raporlarında iki isim öne çıktı. İsrail ve Güney Afrika. 1970'lerin sonunda bu iki ülke uluslararası arenada yalnızlaşmış ve hayatta kalmak için gizli bir askeri ittifak kurmuştu. İddialara göre Güney Afrika geniş arazilerini ve ham uranyumunu sunarken İsrail'de nükleer teknoloji ve mühendislik bilgisini paylaşıyordu. Prince Edward Adaları'nın seçilmesi bu yüzden tesadüf değildi. Bu bölge Güney Afrika'nın kontrolündeki sulardı ve İsrail'in yeni geliştirdiği düşük verimli nükleer başlıkları test etmek için mükemmel bir laboratuvardı. Bazı sızıntılara göre o gece gerçekleştirilen operasyonun adı Phoenix projesiydi. Ancak bu iddialar kanıtlanırsa Amerika en yakın müttefiklerinden birine ambargo uygulamak zorunda kalacaktı. Washington için gerçek, korunması gereken değil, bir an önce üzerinin örtülmesi gereken tehlikeli bir yüke dönüşmüştü. İşte o örtü 1980 yılında Beyaz Saray tarafından kurulan özel bir bilimsel heyetle çekildi. Ruina paneli. MIT'den Profesör Jack Ruina liderliğindeki bu ekip, Vela uydusunun yakaladığı veriyi yeniden yorumlamakla görevlendirildi. Aylar süren çalışmanın ardından yayınlanan rapor tüm dünyayı şaşırtacak kadar basitti. Bu bir nükleer patlama değildi.
Panel, sinyalin uydunun sensörüne çarpan küçük bir meteorun yarattığı güneş ışığı yansıması olduğunu iddia etti. Bu olaya literatürde zoo event yani tuhaf olay adı verildi. Ancak bu açıklama bilim dünyasında büyük bir fırtına kopardı. Uyduları bizzat tasarlayan Los Alamos Ulusal Laboratuvarı bilim insanları öfkeliydi. Onlara göre bir meteorun nükleer bir patlamanın o çok özel çift flash ritmini tesadüfen taklit etme ihtimali milyarda birdi. Bilim siyasi baskının gölgesinde kalmıştı. Resmi rapor vaka kapandı dese de bağımsız araştırmacılar susmadı. Çünkü asıl kanıtlar sadece uydunun verilerinde değil, dünyanın dört bir yanındaki gizli ölçüm istasyonlarında birikmeye başlamıştı. Bilimin susturulduğu yerde doğanın kendisi konuşmaya hazırlanıyordu. Doğa, sessiz tanıklığını 2018 yılında nükleer fizikçi Lars Erik de Geer'in çalışmasıyla dile getirdi. Bu kapsamlı araştırma, olaydan hemen sonra Avustralya'daki koyunların tiroid bezlerinde saptanan radyoaktif iot 131 izlerini modern teknolojiyle yeniden inceledi. İyot 131, doğada serbest halde bulunmayan ve sadece nükleer fisyon sonucunda açığa çıkan bir maddedir. Yüksek çözünürlüklü rüzgar simülasyonları, patlama bölgesinden kalkan radyoaktif bulutun tam da o günlerde Avustralya kıyılarına ulaştığını bilimsel olarak kanıtladı. Üstelik bu bulgular, uydunun yakaladığı çift flash ve okyanus altı ses kayıtlarıyla milimetrik bir uyum içindeydi. Ruina panelinin meteor iddiası artık bilimsel olarak geçerliliğini yitirmişti. Ancak bu kadar somut kanıta rağmen olayın üzerindeki resmi sessizlik perdesi bir türlü aralanmadı. Bu sessizlik perdesi aslında diplomasinin bilimi susturduğu o tehlikeli ve gri alanı temsil ediyor. 1979 gecesi Hint Okyanusu'nda patlayan o ışık sadece bir uydunun kaydettiği teknik bir veri değil. Soğuk Savaş'ın en derin ve en korunması gereken sırlarından biriydi. Bugün elimizdeki modern bilimsel kanıtların çoğu nükleer bir testi işaret etse de bu gerçeği resmen tanımak yarım asır sonra bile stratejik ortaklıkları ve hassas küresel dengeleri sarsabilecek kadar büyük bir politik risk taşıyor. Belki de Vela olayının en büyük mirası bize gerçeğin her zaman resmi belgelerde değil, bazen doğanın sakladığı o küçük radyoaktif izlerde gizli olduğunu hatırlatmasıdır. Gerçekten ne kadar derine gömülürse gömülsün, bilim bir gün o sessiz tanıkları mutlaka konuşturur. Unutmayın, tarih bazen kesin cevaplardan çok, o cevapları ararken karşımıza çıkan cesur belirsizliklerle hatırlanır.